Kripto para piyasasında direnç bloğumuza geldik. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bitcoin ve Ethereum'daki güncel yönü, Nvidia üzerinden küresel piyasalardaki son durumu ve bu haftanın hacimsel olarak fırsat üreten coinlerinden bir tanesine almış olduğum işlemler ve yeni gelebilecek pozisyonlar hakkında da sizlere belli setupları anlatmaya çalışacağım. Zaman kaybetmeyelim, doğrudan ekrana geçelim arkadaşlar. Şimdi burada sizlere son yayında söylemiş olduğumuz bölüm vardı. Kısaca gelin bunu bir izleyelim arkadaşlar. Pozitif olma durumu ise bu bölümün çok kısa bir şekilde geçip yukarıda bir yerde konsolide olan bir fiyat hareketi bizi direkt yukarı yönlü biraz daha tabii ki bu tarz bir dalga yapısıyla taşıyacaktır diye düşünüyorum. Buralar kutlama yapılacak yerlerde olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yeniden bir düzeltme periyoduna girebileceğimiz bir alanlar. Oysa ki burada direkt yukarı yönlü çıkışlarda hızlı bir hareket, yani çok güçlü ekstrem bir mum bu şekilde görmediğimiz sürece fiyatların bu bölümden yeni bir düzeltme temposuna geçme ihtimali oldukça yüksek. Yapımız şu an için ilk aşamasını tamamladı ve bir flat hareketinin biraz daha bu şekilde olma ihtimali yüksek görünüyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi fiyatta aslında nasıl bir referans bölge içindeki hareketle hangi yönün tayin edileceğinden bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar piyasada bu bölümde nasıl bir dönüş yapısı görebiliriz? Sizlere bunlardan bahsedeceğim çok kısa bir şekilde. Bu bölüm arkadaşlar aslında fiyatın hala 68.000 ve 72.000 bölümüne doğru bir tempo üretebilecek noktada. O yüzden buradaki 68.000'lere temasın gelmeyişi hala buradan net bir dönüşü alıyoruz'a dair bir bilgi vermez. O yüzden buradaki ekstra yapı nasıl konuşulabilir? Önce bundan bahsedeceğim. Sonraki devam yolunun nasıl olacağını konuşmaya çalışacağız. Şimdi buradan hızlı bir şekilde tekrardan 67.000 temposunu kazanması fiyatın ekstra bir sert yükselimine sebep verebilir arkadaşlar. Yani burayı geçen hızlı güçlü bir hacim bizi daha yukarılara itebilir. Ama bu hareket arkadaşlar aşağıdan gelen bu periyot tekrardan düşme eğilimi gösterecektir. Nereye kadar? Hemen hemen 62.000 ve 64.000'lerin görünmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradan aslında bu periyodun yapılmamasıyla beraber şu anki güncel durumda nasıl bir hareket oluşabilir? Bu bizim için bir risktir. Bunu her zaman anlatıyorum arkadaşlar. Buradaki şu yapı sonrasındaki çıkan bu hareket daha kısa ve hacimsiz periyotlarla bu şekilde gelip tekrardan aşağı yönlü sert bir hareket bırakması daha olası. Ama burada dediğim gibi yukarıdaki direncin tam olarak test edilmeyişi bizi biraz daha şunu beklemeye itmelidir arkadaşlar. Adım adım şu yapının gerçekleşmesi bizi biraz daha aşağıdaki 62.000 61.000 temposuna doğru geriye çeker arkadaşlar. Karar aşamamız buradaki 64.500 olacaktır diye düşünüyorum Bitcoin'de. Bu bölümlerin geçilmesi daha da momentumlu bir hareketi doğurur diye bekliyorum. Şimdi buradan arkadaşlar kısaca hemen geçelim Ethereum'a. Ethereum'da konuştuğumuz bir yapı vardı ve direnç bölgelerimiz belliydi. Şimdi Bitcoin'le aslında bunu korele gitmek gerekiyordu. Bitcoin'in yukarı yönlü o hareketiyle beraber aslında pozisyonun yukarı yönlü 68.000 66.000'lere doğru yürüyeceğini tahmin etmek aslında Ethereum'un da buradaki hareketi ekstradan yaşatmayacağını düşündürebilirdi bizlere ve aslında buradaki ana yöndeki kurgulamış olduğumuz bu direnç bloğu da görmüş olduğunuz gibi net bir şekilde çalışıyor ve yön kararlı bir şekilde gelmiştir arkadaşlar. Şu an için aslında Ethereum'daki bu yapı hala ekstra bir sert düzeltmeyi getirebilir durumda. Bitcoin'deki o 72.000 temposu bizi Ethereum'da 1950-1970 bu bloğa itebilir. Ama buralarda ekstra ikinci majör noktalar olarak düşünüyorum. Yani grafiğimizin buradan tekrardan hızlı bir momentum kazanıp son hareketini yapması bu bölümlerden yine düşüş getirecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bunun tekrardan 1600 bölümüne gelmesi, 1650'leri 1660'ları test etme ihtimali yüksek diye düşünüyorum. O yüzden buradaki şu ekstra çıkan harekete dikkat edeceğiz. Ama bu bölümdeki kısa kalan şu yapıyla beraber eğilimin aşağı olması tempoyu sert bir şekilde aşağıya çeker arkadaşlar. Şimdi buradan geçelim marketin bize bu hafta çok hacimli bir şekilde fırsat sunduğu coin'e. Uzun süredir takip ettiğim bu HUSDT arkadaşlar. Bu bölümdeki yükselişlerini, bu bölümdeki zirvesini bulduğumuz bir coin. Buradaki gelen işlemleri sizlere canlı yayında arkadaşımızın aldığı P&L'lerle göstermiştim. Katıl bölümünde işlediğimiz bazı hacimli coin'lerden bir tanesidir bu. Burada arkadaşlar yapmış olduğum long short işlemleri mevcut. Buradaki P&L'leri net ve burada arkadaşlar şu an için gelebilecek yeni yapıyı biraz bahsetmeye çalışacağım. Biraz daha volatil bir coin olduğu için markette riskli sınıflandırılacak bir coin'dir. Yani bunun gelebilecek yeni periyotlarında aslında şu yapı sonrasında bir yerden tabii ki bir düşüş kurgulanması benim için kısa vadede olasıdır ve bunun arkadaşlar 35-45 temposu içinde kendime yeni bir short bölgesi arayacağımı düşünüyorum. Bu alan hani 44 de diyebiliriz, 42 de diyebiliriz. Bu bölgenin içine doğru gelecek sert bir hareketle beraber fiyatımızın tekrardan buradan aşağı yönlü
bu şekilde bir yataylamasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bu bölüme gelen fiyatın ise 20 bölümünden tekrardan yukarı yönlü bir çıkışını kurgulayacağım. Tabi bu biraz zaman alacak. Şu an 15 dakikalıklara bakıyoruz ama önümdeki sürecin biraz bu şekilde olmasını bekliyorum. Bu hareket yeni bir tempo kazanarak daha güçlü bir hareketi doğurabilir. Ama benim için nihai hedef bunun çok daha sert bir şekilde bu bloklardan aşağı yönlü gitmesi. Daha detaylı analiz ve güncel periyotta bizimle takip etmek isterseniz katıl bölümüne gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan globalde Nvidia'ya geçiyoruz arkadaşlar. Nvidia bizim için aslında globalde biraz daha fikir üretebileceğimiz majör hisselerden bir tanesi. Şimdi bakın burası arkadaşlar aslında buradaki yükseliş yapısıyla beraber bir son bulacağı nokta diye düşünüyorum. Yani yakında markette sert crash'ler gelebilir aşağı yönlü. Bunun devam yolunun arkadaşlar bu bölümden tekrardan çıkarak gelen hareketin burada 220-230'lu bölüme doğru bir sert hareket yapıp arkasından piyasada kendini derin bir şekilde aşağı yönlü bırakma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani şuradaki yapılan hareketin, buradaki bu yüksek hareketin arkadaşlar neredeyse sonlanma noktalarına yakınız diye düşünmekteyim. Tabii ki bunun ekstra bir hareketi, yeni bir tepe verebilecek varyasyonu maksimum arkadaşlar 250 dolarları görebilir. Bu bölümler çok da önemlidir arkadaşlar. Artık geri dönüşün net bir şekilde alınabileceği noktalar olduğunu düşünüyorum. Buralar tabii ki kıymetli noktalar. Bu benim kendi beklentim. Marketin tabii ki bu beklentime karşılık risk nasıl üretilebilir? Arkadaşlar buradaki şu çıkış temposunun 220'leri geçmesi, 230'ları geçmesi, 250'yi hızlı bir şekilde böyle 270'lere kavuşması piyasanın tekrardan devam yapacağını bize gösterir ama beklentim bu değildir arkadaşlar. Tabii ki bu riski de anlatmak gerekiyor. Bu bölümden aşağı ise derin düzeltme yapıları olabilir. Ana hedefim burada benim 150 bandı, daha altı olabilir. O şu an için bakmış olduğum grafikte gördüğüm standart analiz budur. Bugünlük aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Grafiklerin dilini konuşmaya devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.